Merhaba araştıran insanlar. Gündelik hayatımızda toplumca benimsemiş olduğumuz, aslında geçmişi binlerce sene evvel yaşamış olan şaman atalarımıza dayanan adetlerimizi ele alacağımız bir video ile beraberiz. Günlük yaşantımızda nedenini bilmediğimiz birçok davranış sergileriz. Gidenin arkasından su dökerek uğurlama, 3 kez tahtaya vurma gibi. Çoğumuz bu davranışları batıl inanç olarak adlandırırız. Ama bunlar aslında binlerce yıldır yaşadığımız topraklarda sürdürülmüş şaman gelenekleridir. Türklerin şamanizmden İslamiyet'e geçişi yüzyıllar öncesine dayansa da günümüzde şamanizmden kalan birçok adet ve gelenekleri bulunuyor. Özellikle Asya'da varlıklarını devam ettiren Türk toplumları kadim Türk öğretilerine halen sıkı sıkıya bağlı bulunup bunları İslam'la sentezlemeyi başarmışlardır. Şamanlarda kişiye alp veya bilge olduğunu göstermek için o kişinin eli öpülürdü. El öpmek hem saygının hem de biat etmenin bir göstergesiydi. Örneğin yeni bir serdar obanın başına geçtiğinde ovanın ileri gelenleri serdara biat ettiklerini göstermek için özel bir törenle elini öperlerdi. Zaman içerisinde Türkler devlet kurmaya başladıkça bu geleneğin kaybolmayarak kurulan devletlerde de vücut bulduğu gözlemlenmektedir. Buna bir örnek de Osmanlı Devleti'nde padişah tahta ilk çıktığında gerçekleştirilen cülüs törenleridir. Günümüzde de büyüklere saygı göstermek için el öpülür. İstenmeyen bir olay duyulduğunda tahtaya el ile tokmak gibi 3 kere vurulması da kötülükten korunmak, kötü ruhların duymasını önlemek amacına yönelik eski bir şaman inanışıdır. Bazısı Amerikalıları da geçmiş adetlerdir. Geçerken Kuzey Buz Denizi'ndeki Bering Boğazı'nda kullanmış olsa gerektir. Zira Amerikalılar da knock on the wood deyip 3 defa tahtaya vururlar. Lohusa kadınların başına bağlanan kırmızı kurdele şaman döneminden günümüze kadar gelmiş bir adettir. Bu kurdelenin anneyi ve yeni doğan çocuğu albız denen şeytana karşı koruduğuna inanılır. Alevilikte mezarın başına bağlanan kırmızı kurdelenin de ölüye kötü ruhların musallat olmasını engellediğine inanılır. Gelinlere kırmızı kurdele bağlamak sanıldığının aksine bekaretin değil, kötü ruh olan albastıyı kovması içindir. Anadolu'da yeni ayın görülmesi sırasında yere diz çökerek niyaz edilmekte. Gökyüzüne, aya ve toprağa bakarak dilekte bulunulmaktadır. Yeni ayın yeni umutlara ve yeni başlangıçlara vesile olacağı düşünülür. Bu olgu da Türklerin eski gök tanrı inancından kaynaklanmaktadır. Kurşun dökme de şaman geleneklerinden kalan bir adettir. Şamanlar bu ritüele kurt dökme anlamına gelen kut kuyma adını vermişlerdi. İnsana musallat olan kötü ruhların olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yönelik olarak çok eski dönemlerde uygulanan sihir kökenli bir ritüeldi. Anadolu'da halk arasında nazar olgusu çok yaygın bir inançtır. Bazı insanların olağan dışı özellikleri olduğu ve bunların başkalarının karşılarındaki kimselere rahatsızlık verdiğine, kötülük yaptığına inanılır. Bunun önüne geçmek için nazar boncuğu, deve boncuğu, göz boncuğu vesaire takılır. Nazar olgusu da eski Türk inançlarından bir tanesidir. Şaman ayini sırasında yardımcı ruhlar kullanılmaktadır. Ölülerin, ailenin vefat etmiş büyüklerinin, eski şamanların ruhlarının, ormanın, suyun ve yerin yardımcı ruhlarının da şamana yardım ettiği kabul edilir. Ölen büyüklerin ruhlarının çoğalması sonucu bu ruhların en kıdemlisinin ruhların başına geçeceğine ve bunun da diğerlerinin yardımı ile şamana yol göstereceğine inanılır. Kuş biçiminde düşünülen bu ruhlar şamana gökyüzüne yapacağı yolculukta yardımcı olmaktadırlar. Toplumda ulu kabul edilen kişilerin ölümünden sonra ruhlarından medet ummak, mezarları kutsamış ve bu yerlerden medet umulan yerler haline gelmişlerdir. Günümüzde mezar, türbe, yatır ve benzeri yerlerin ziyaretleri ve bunlardan medet umulması da bu inanç sisteminin devamı olarak ortaya çıkmıştır. Eski Türklerde mezarları gizleme geleneği yoktur. Aksine özellikle büyüklerin özel mezarları yapılıp üzerlerine bir yapı inşa edilir. Barkın iç duvarları ölünün yaşarken katıldığı savaş sahnelerini gösteren resimlerle süslenir. Ayrıca mezarın veya mezar yapısının üstüne balballar dikilmiş, sıradan kişilerin mezarlarına da belirli olması için tümsek biçimi verilmiştir. Arap dünyasında mezar taşı yoktur. Ölünün toprakla bütünleşmesi ve zaman içinde kaybolması istenir. Kutsanması günahtır. Mezarlara taş dikilmesi ve bu taşın sanat eseri haline getirilecek kadar süslenmesi İslam coğrafyasında sadece Anadolu'da görülmektedir.
Tanrıça Umay'ın simgesi kuştur ve bolluk bereket sembolüdür. Şamanlar yılın bazı kendilerine göre özel olduğunu düşündüğü günlerde Tanrı'dan bir istek veya dilekte bulunmak için kimselerin göremeyeceği dağlık, ovalık, ıssız alanlara istedikleri şeyin resmini toprağa çizerler veya taşlardan yaparlar, üzerine de muhakkak bir kuş sembolü iliştirirlerdi. Günümüzde halk arasında insanların diledikleri eşyayı toprağa çizme veya taşlardan yapması da bu adete dayanmaktadır. Şamanın üzerine giydiği giysiye yılan, akrep, çıyan, kunduz gibi yabani ve zararlı hayvan şekilleri çizilerek onların kaçırılacağına inanılırdı. Bugün Anadolu'da, Türkmen köylerinde ve yaylalarda yaşayan, yörüklerce dokunan halı, kilim gibi örgülerde de sıkça zararlı hayvan motifleri görülmektedir. Asırlar önce yaşamış şaman atalarımızın giysilerinin izleri Anadolu'da kilim motiflerinde yaşatılmaktadır. Şamanlar ayinlerde davul ve kopuz kullanmışlardır. Müziksiz bir ayin düşünülemez. Oysa İslam dininde Kur'an dışındaki dini eserlerin müzikle okunması günahtır. Şaman geleneğinin devamı olarak Anadolu'da Hz. Muhammed'in ve Hz. Ali'nin hayatları müzikle okunmaktadır. Mevlid ve ilahiler sadece Anadolu'da uygulanan müzikli anlatımlardır. Şamanizm inancında dilek dileme şekli. Küçük kumaş parçaları genel olarak ağaçlara çok önem verildiğinden ve yaşamın sembolü kabul edildiğinden ve yaşam üzerinde muazzam etkileri olduğu düşünüldüğünden bunların dallarına bağlanır ve dileğin gerçekleşmesi beklenirdi. Günümüz Türkiye'sinde bu eski gelenek halen devam etmektedir. Temelinde ise doğadaki her varlığın bir ruhu olduğu inancı yatmaktadır. Şamanizmde köpekler ruhun yaklaştığını uzaktan acı ulumayla haber verebilmektedir. Sıradan bir kişi bu ruhu görse bu onun pek yakında öleceğine işaret sayılır. Anadolu'da günümüzde köpek uluması uğursuz sayılmaktadır. Köpeklerin bazı olayları önceden algıladıklarına ve bunu uluyarak anlattıklarına inanılır. Şaman kültüründeki suyun kutsallığı olgusunun doğurduğu adettir. Su berekettir, kutsaldır. Su gibi çabuk dön, ak geri gel, ak geri gel, ak çabuk, kazasız belasız git demek için su dökülür gidenin arkasından. Ayrıca su içerken elle başı desteklemek de bir şaman geleneği kalıntısıdır. Su içerken insanın aklı başından kaçmasın diye kafa elle tutulurmuş. Eski Türk inanışına göre ruh fiziki bedeni 40 gün sonra terk etmektedir. Türk destanlarında 40 sayısı çok yer alır ve 40 yiğitler, 40 kızlar epeyce geçer. Manas destanında olduğu gibi Dede Korkut hikayelerinde de 40 yiğitler görülmektedir. Kırgız Türeyiş efsanesinde de Sağan Han'ın bir kızı ve 39 hizmetçisi ile 40 kız bir gölün kenarına giderek suda gebe kalmışlardı. Oğuz'un verdiği şölende diktirdiği sırıkların boyu 40 kulaç uzunluğundaydı. Hikayelerde ve masallarda 40 gün ve 40 gece düğünler, 40 haramiler, 40 satır ve 40 katır çok geçer. Bazı ejderhalar vardır ki onlar yenilmez ve ölmezler. Ancak bunların tılsımları bozulursa ölürler. Bu gibi ejderhaların 40 günlük bir uyku zamanı vardır. İşte bu zamanda ejderhanın yanına gidilir, üzerinden 40 tane kıl kopartılır. Ateşe atılarak yakılırsa da ejderha ölür. 40 sayısı da totemcilik döneminden kalma bir inanıştır. Semavi dinler dahil tüm dinlerde 40 sembolizmasının görülmesi dinlerin evrim süreci konusunda fikir vermektedir. İslamiyet'te ölümün ardından 40 gün geçtikten sonra Kur'an ve Mevlid okutma adetlerinin Hz. Musa'nın Tanrı'nın buyruklarını Tur Dağı'nda 40 gün 40 gecede almasının, Eski Mısır'da Firavun'un ölümünden 40 gün sonra cennete gidebilmek için bir boğa ile mücadele etmek zorunda kalmasının, Hristiyanların Paskalya'ya 40 gün oruç tutarak hazırlanmasının, Ayasofya Kilisesi'nin zemin katında 40 sütunun ve kubbesinde de 40 penceresinde olmasının kökeninde şaman ve totem gelenekleri bulunmaktadır. Bebek doğduktan 40 gün sonra bebeği kırklama eyleminde buna dahil edebiliriz. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılabilmek için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.